Herkese merhabalar. Sizlere bugün sakallı ipten paspas yapımını göstereceğim. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi motifli, rengarenk, güzel, şık bir modelimiz. Hadi şimdi yapımına geçelim. Evet, paspasımın iplerini göstermek istiyorum sizlere. Yarı akrilik, yarı koton ip kullandım ben. Koyu pembe, açık pembe ve yeşil kullandım. Sizler ebruli pembe tonlarında yine ip de kullanabilirsiniz motiflerin içerisinde. Sakallı ipim ise kiloluk olandan kullandım ben. Orta kalınlıkta. Tığ olarak ise 2,5 numara tığ kullanacağız. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Evet, öncelikle orta motifimizden başlayacağız. Daha önceden örnek olarak örmüştüm ben burada. Şu şekilde orta kısmından başlayarak göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle tomurcuğumuz için 60 tane zincir çektim ben. Ebruli ip kullandım hanımlar ben orta kısımda. Bu 60 zincirimizin içerisine şimdi çiçeğimizin orta motifini yapmak için şöyle yakından göstereyim. Öncelikle ebruli ipimle ben 60 tane zincir çektim. Şimdi ise bütün zincirlerimin içerisine tek tek batarak sık iğne yapacağım. Gördüğünüz gibi sıra atlamadan tek tek zincirlerimin içerisine batarak sık iğne yapıyorum. Evet. Zincirimizin uç kısmına kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Şimdi ise 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geri döndük. Yaptığımız bütün sık iğnelerin üzerine şimdi ikili trabzan yapacağız. Milbaşı alıyoruz. Tekrar daha önceki yaptığım sık iğnenin içerisine batarak bir yuvanın içerisine toplamda 2 tane trabzan yapıyorum. Milbaşı aldık. Bu kez diğer yan taraftaki sık iğnenin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Milbaşı aldım. Tekrar aynı yerin içerisine ikili trabzan. Milbaşı aldık. Bu kez yan taraftaki sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Tekrar aynı yere. Evet. Bir sık iğnemizin üzerine toplamda 2 tane aynı yere batarak ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çoğaltmalar yaparak bu şekilde tomurcuğumuzu yapmış olacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yaptık. Gördüğünüz gibi dolgularımızı. Çiftli çiftli battığımızdan gördüğünüz gibi lüle lüle kıvrımlar oluştu. En son olarak bir zincir çekiyorum ve tomurcuğumuza dikme payı olarak biraz uzun ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi tutturma kısmını göstereceğim sizlere. İğnemize taktık ipimizi. Örgümüzün düz olan kısmı iç kısma gelecek. Şöyle orta kısmını öncelikle tutturuyoruz ve iğnemizi alt kısma doğru geçiriyoruz. Daha sonra şu şekilde tomurcuklarımız zaten gördüğünüz gibi kendiliğinden şekil alıyor. Biz alt kısmından daha önce yaptığımız sık iğnelerimizle tutturacağız.
Evet, çaprazlamasına bir iki kez şu şekilde tutturmamız yeterli. Tekrar geri kalan kısmını yine yuvarlıyoruz. Yine burada da bir iki kez böyle iğnemizde tutturalım. Evet, kaymaları olmasın. O yüzden şöyle, evet. Son olaraktan da burayı da tutturacağım. Arkadaşlar bu arada bu orta tomurcuğumuzdan 40 tane kadar bir köşeye yapıp bırakalım. Motifimiz için de ayrı zaten 6 tane lazım olacak. 6 tane harcı artı 40 tane de bu motiften lazım bize. Evet. Burada kesiyoruz şimdi ipimizi. Bu arada şöyle güzel desenler yazımızda koyalım. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak destek veriniz arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen ve paylaş tuşuna basabilirsiniz. Evet, motifimiz hazır. Orta kısmı yapmış olduk şimdi. Tekrar ipimi bağlıyorum ben. Siz açık pembe de kullanabilirsiniz ama ben burada da Ebrul ipimi kullanacağım. Evet, şöyle bir kenara alalım. Öncelikle bir zincir çekiyoruz. Şöyle uç kısmında birlikte tutturalım ki açılmasın. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Ya da bu ip biraz kalın oldu. 5 tane çekelim burada arkadaşlar. 4 ve 5. Yaklaşık 1 2 3 4 5 tane gördüğünüz gibi trabzanımız bırakıyoruz, 6.'ya sabitliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çektik. 5 tane trabzanı bırakıp 6. trabzanımızın tepesine sabitliyoruz. Burada yuvalar oluşturuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektik. 5 tane trabzanımızı bırakıp bu şekilde sabitliyoruz. Toplamda 8 tane buraya yuva yapacağız. Gördüğünüz gibi bu yapraklarımızı oluşturmak için 8 tane yuva yapıyoruz buraya. Sonuncu yuvamızı ise ilk yaptığımız zincirin içerisine sık iğne ile sabitliyoruz. Sonrasında 1-2 tane zincirle yükseltiyoruz burayı. Mil başı doladık. Trabzanlar yapıyoruz bu yuvamızın içerisine. 3 4 5 6 7 tane gördüğünüz gibi yaprağımızı yaptık. Dibine batarak sabitliyoruz. Yan taraftaki yuvamızın içerisine geçtik. 1 2 tane zincir çekiyoruz. Bir baş aldık. Yine aynı yaprağımızı yapıyoruz buraya. Trabzanlarla. 3 4 5 6 ve 7. Dip kısmına batarak sabitliyoruz. Evet, 8 tane yaprağımızı bu şekilde yapalım. 8 tane yaprağımızı yaptık. Şimdi alt kısma göstereceğim sizlere. 8 tane ilk yaprağımızı yaptık. Şimdi arka kısma geçişi göstereceğim. Şöyle öncelikle milimizi çıkarıyoruz. Şu trabzan altından
Şu şekilde arka tarafa geçiş yapıyoruz. Bir zincir çektik. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz şu trabzan bacaklarına batarak yine buraya toplamda 8 tane yuva yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu diğer trabzan bacağına tutturuyoruz. Evet, bu şekilde 8 tane yuva yapalım. Çiçeğimizin arka kısmından yuvalarımızı yapıyoruz. Ön kısmından ise yapraklarımızı dolgusunu yapıyoruz. Koyu pembemizi bağladım ben. Herhangi bir yerden tutturuyoruz ve yine aynı şekilde 1, 2 tane zincirle yükseltiyorum. Bir başı aldık. Yine yuvalarımızın içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Burada ise toplamda 8 tane trabzanla yapraklarımızı dolduracağız. Yine alt kısma direktmen sık iğne ile sabitliyoruz. Yan tarafa geçiş yapıyoruz. 1-2 tane zincirle yükseltiyoruz. Bir başı aldık. Toplamda 8 tane trabzan yapıyoruz buraya. Dört, 5, 6, 7 ve 8. Hemen dip kısmına sabitliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde devam edelim. Yaprağımızın ikinci sırasını da tamamladık burada. Arka kısma geçiş yerini yine göstermek istiyorum. Tığımızdan çıkardık ipimizi. Şu şekilde gördüğünüz gibi buradan alıyoruz. Arka kısmına döndürüp bir zincirle sabitliyoruz gördüğünüz gibi. Arka kısımdayız. Tekrar yine şu trabzan bacaklarımıza toplamda 8 tane yuva yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 7 zincir çektik burada. Şöyle göstereyim tutturma kısmını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde toplamda 8 tane yuvamızı yapalım ve 3. katımıza geçelim. Şimdi ise açık pembemizi bağladım. Yine çiçeğimizin ön kısmından 3. katını yapacağız yapraklarımızın. Herhangi bir yuvaya sabitliyorum öncelikle. 1, 2 zincirle yükseltiyoruz. Çiçeğimizin 3. katı için ben açık pembeyi kullanacağım şimdi. Yine ön kısımdan yapıyoruz yaprak dolgumuzu. Herhangi bir yuvaya sabitliyorum öncelikle ipimi. 1, 2 zincirle yükseltiyoruz. Bir başı doluyorum. Yine ikili trabzanlarla yaprak dolgumuzu yapacağız. Burada biraz daha dolgularımızı yüksek tutalım arkadaşlar. Şöyle katlarımızdan gözüksün, arka kısımda kalmasın diye. Evet, bunda toplamda 9 tane trabzan yapacağız. Yine dip kısmına sabitliyoruz. Yan taraftaki yuvaya geçiş yaptık. 2 zincirle yükseltiyoruz ve buraya da aynı şekilde ikili trabzanlarla dolgumuzu yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, mümkünse şöyle uzatarak
Trabzanlarımızı daha yüksek tutalım. Ön kısımda o kadar milimizin ucunu kaldırmaya gerek yok. Bunlar basık durabilir. Arkadakiler şu şekilde belirgin olsun. Burayı da aynı şekilde dolduralım şimdi. Pembe çiçeklerimizi de bitirdim ben. Şöyle arka kısmından yuvalarını da yaptım. Bunda ise 10 tane yeşil için 10 tane yuva yaptım. 10 zincir çekerek yuva yaptım, pardon. Hemen şimdi yeşilimizi tutturalım ve yeşil yapraklarımızı yapalım. Pembe yapraklarım da bitti. Şimdi yeşil yapraklara geldi sıra. En son katı olarak şöyle göstereyim. Yeşilimiz için yuvaları da yaptım ben burada. Toplamda 10 zincir çekerek yaptım. Şimdi yeşilimizi tutturalım hemen. Herhangi bir sıradan tutturarak bu kez 1, 2, 3 tane zincir çekerek yükseltiyoruz. En arka kısım olduğu için yeşil belirgin olması için mümkün olduğunca dediğim gibi serbest tutalım elimizi. Çok sıkmayalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde yine milbaşı alıyoruz. İkili trabzanlarla dolgumuzu yapacağız. Toplamda 11 tane dolgu yapacağız buraya. Altı, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen yan tarafa geçiş yaptım. 1, 2, 3 tane zincirle yükseltiyorum. Yine ikili trabzanlar, ama dediğim gibi arkadaşlar şu şekilde uzatarak trabzanlarımızı mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi en alt kısımda daha belirgin duruyor yeşillerimiz. Ve 11 oldu. Evet, buraya sabitledim şimdi. Yan tarafa geçtik. 1, 2, 3 tane zincirle yükseltip trabzanlarla devam ediyoruz. Çiçeğimizin son yaprağı olarak yeşilimizi de bitirdim ben. Arka kısma geçiş yaptım. Şöyle göstereyim. Pembe kısım için yine buraya yuvalar yaptım ben. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekerek yine toplamda 8 tane yuva yaptım buraya. Yani sonuncu yuvamızı da tutturuyorum. Bir zincir çektim ve ipimizi kesiyoruz burada. Koyu pembe ipimize geçeceğiz. Evet, hemen şuraya tutturalım ipimizi. Evet, koyu pembe ipimizi aldık elimize. Ön kısımdan şöyle yakından göstereyim. Evet, yine trabzanlarla şu şekilde toplamda 4 köşe olarak su taşı konduracağız buraya arkadaşlar. Koyu pembe ipimizi aldık. Herhangi bir yuvaya batıyoruz. Buraya sabitliyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Milbaşı aldık. Toplamda zincirle birlikte 3 tane trabzan yapıyoruz. Araya 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Milbaşı aldık yine. Aynı yuva içerisine 3 tane trabzan daha yapıyoruz.
Bir iki tane zincir çekiyoruz. Mil başı aldık. Diğer yuvanın içerisine batıyoruz. 1 2 3 tane trabzan yaptık. Şöyle göstermek istiyorum. Bütün yuvalarımızın içerisine 3 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip tekrar 3 trabzan. Evet, bütün yuvalarımızı bu şekilde dolduracağız. Tekrar araya 1 2 zincir, mil başı aldık. Aynı yuva içerisine 1 2 3 tane trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz ve diğer yuvamızı da aynı şekilde dolduracağız. Birinci sıramızı tamamladık bu şekilde. Şimdi ikinci sıramızda gördüğünüz gibi modelimizde toplamda 4 tane köşe var. Bu köşeleri belirleyeceğiz. Evet, en baştakini birinci köşemiz olarak belirleyelim. 4 tane zincirimizi çektik, mil başı doladık. Çok gevşek yapmıyoruz hanımlar burayı özellikle. Yine 3 tane trabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı yuva içerisine 3 tane trabzan yine yapıyoruz. Evet, bu birinci köşemiz oldu şimdi. 1 2 zincir çekiyoruz. Şu iki zincirimizin arasına 3 trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Bu araya tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. 2 zincir arasına yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çektim. Şimdi buraya ikinci köşemi kuracağım. Evet, gördüğünüz gibi 1 2 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Dördüncüde ise 1 2 3 tane trabzanımızı yapıp 1 2 3 tane zincir çekip aynı yuva içerisine 1 2 3 trabzan daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 tane köşemiz belirlendi burada. Tekrar yine aynı şekilde 1 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir arasına 2 3 tane trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tekrar toplamda 3 tane, üçer tane battığımız trabzandan yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise buraya da çiftli yaparak 3. köşemizi ve 4. köşemizi bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Koyu pembemizde ikinci sıramızı da tamamladım. Şöyle ters kısmından göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi köşelerimiz buralarda belli oldu. Şimdi ikinci sıramızın birleştirme kısmını göstereyim. Şöyle yaptığımız trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Sonra orta kısımda 3 zincir çektiğimiz yerde ise yine şu şekilde geçiş yapıyoruz. Şu kenardaki trabzan üzerine sık iğne ile sabitliyoruz. Daha sonrasında orta kısma 3 zincir çektiğimiz orta kısma sık iğne ile geçiş yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektik. Mil başı alıyoruz yine orta kısma zincirimizle birlikte toplamda 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektik orta kısma. Mil başı aldık. Tekrar 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yine köşe kısmı çıkmış olduk. 1 2 zincir çekiyoruz. Hemen yan taraftaki kutunun içerisine 1 2
3 tane trabzan yapıyoruz. Buradaki zincir üzeri kutucukları toplamda 3 tane trabzan yaparak dolduruyoruz. Köşe kısımlarda ise 3 trabzan yapıyoruz, 3 zincir çekiyoruz. Tekrar yine 3 tane trabzanla köşelerimizi belirlemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi göstermek istiyorum sizlere. Evet, yine köşe kısma geldik. Gördüğünüz gibi birinci sıramızda 1, 2, 3 tane ara trabzanlarımız vardı köşelerden sonra. Burada ise 1, 2, 3, 4 tane oldu. Bir tane artmış oldu arkadaşlar. Şöyle modelimizin ters kısmından göstereyim sizlere. Bu şekilde birer tane artarak toplamda 6 sıra öreceğiz burada. Çok gevşek tutmayalım hanımlar ellerimizi. Yani motifimiz çok fazla büyük olabilir. Sıkı tutmaya çalışalım. Çok uzatmayalım şu arayı. Bu şekilde toplamda 6 sıra örelim. Motifimizin kenar kısmını bitirdim ben. Gördüğünüz gibi kare bir şekilde 15 santime 15 santim olarak benim örgüm oldu. Şimdi sakallı ipimize geçiş yapıyoruz. Motifimizin kenarını öreceğiz. Öncelikle motifimizin arka kısmını çeviriyoruz. Şöyle yine köşeden tutturarak 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Milbaşı aldık. Yine aynı yuvamıza trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı yuva içerisine 1, 2 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 tane trabzan. Toplamda 4 tane trabzan oldu. Milbaşı alıyoruz. Zincir çekmiyoruz kesinlikle. Hemen yan taraftaki şu yuvamızın içerisine 1, 2 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar milbaşı aldık. Bu kez diğer yan taraftaki yuvamıza geçiş yapıyoruz. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Tek tek bütün yuvaların içerisine ikişer tane trabzan yaparak dolduruyoruz sıramızı. Evet. Köşe kısımlarda ise 2 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip tekrar aynı yuva içerisine 2 trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde ilk sıramızı yapalım arkadaşlar. Birinci sıramı tamamladım. Puf puf gördüğünüz gibi motiflerimizin alt kısmını kapatmaya başladı. Motifimizin arka kısmından örme sebebimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arka kısmında sakallarımız çok az. Ön kısımda ise puf puf tamamen ön kısma toplamış oluyor. Özellikle unutmayın, arka kısmından yapıyoruz motifimizi. Birinci sıramızı bitirdik. Orta kısımdayız, yine köşe kısımdayız. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Milbaşı aldık. Yine ortaya trabzanımızı yaptık. 1, 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere köşe kısımdayız tam. 3 tane zincir çekiyoruz burada. 3 zincirimizi çektik. Milbaşı alıyoruz. Yine aynı köşe kısmın içerisine trabzanımızı yapıyoruz. Milbaşı aldık. Bu kez birinci sırada yaptığımız bütün trabzan tepelerine tek tek batarak tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. Milbaşı aldık. Bir alttaki trabzanımızın üzerine atıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sıramızda aynı şekilde devam ediyor. Yalnızca şu köşe kısımlarda birinci sıramızda 2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 trabzan yapmıştık. Bunda ise çok fazla çoğalma, dalgalanma olmasın diye bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir, tekrar bir trabzan.
Evet, bu şekilde toplamda 1, 2, 3 sıra yapıyoruz sakallı ipimizle. Hanımlar, tamamladım ben. Motif kenarımı bitirdim. Toplamda 3 sıra yaptım. Şimdi siz bu şekilde toplamda 6 parça motiflerimizi bu şekilde yapacağız. 6 parça olacak bu gösterdiğim örgüden. Kenarları için de yaklaşık 30-35 tane kare parçamı tamamladım ben arkadaşlar. Siz de bu şekilde toplamda 6 tane böyle karelerden örgümüzü yapalım. Orta kısmı toplamda 15'e 15 santim oldu demiştim. Bu şekilde örgümüzle birlikte de 25 santime 25 santim oldu. Aklınızda bulunsun. Yaklaşık 35-40 tane kadar da bu şekilde orta tomurcuğunu yapmıştık hatırlarsanız. Tomurcuk olaraktan da rengarenk bu şekilde yapıp hazırlayın lütfen. Evet, tekrar yapım aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ben bütün kare motiflerimi bitirdim. Şimdi sıra gizli bir şekilde aralarını tutturarak dikiş yapmaya geldi. Şöyle büyük bir iğneye 2 katlı akrilik ip taktım ben. Evet, motiflerimiz şöyle yan yana getiriyoruz. Karşılıklı tutarak şöyle, evet, bu şekilde şöyle tüylerini şu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Sıkışıp kalmasın tüyleri. Yine aynı pofidik bir şekilde üstünü kapatalım daha sonra. Bu şekilde dikişlerle birbirlerine tutturalım. Evet, gördüğünüz gibi belli bile olmuyor. Bu şekilde yaparsak arkadaşlar daha sonra kötü bir görüntü olur. Şu şekilde yere sererek dediğim gibi tüylerini şu şekilde ayarlayalım. Bu şekilde tutturarak dört bir köşesinden dikdörtgen olacak şekilde 6 parçamızda tutturalım. Görmüş olduğunuz üzere dikişimizi de yaptık. Kabaca paspasımız tamamlandı. Şimdi kenar kısmından yine ters yönde işleyerek kenarlarını da yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi dikme işlemimi tamamladım ben. Parçaları bir araya getirdik. Paspasımız oluşmaya başladı. Şimdi kenar kısmını tekrardan örmeye geçeceğiz. Şimdi kenar kısmına geçiyoruz paspasımızın. Yine ters kısmından başlayacağız. Sakallı ipimizde bir tane zincir çekiyoruz. Şu köşe kısmına tutturuyoruz. 1 2 3 tane zincirle yükselttik. Bir başı doluyoruz. Daha önce yaptığımız trabzan tepelerine batarak yine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Daha önce battığımız trabzan tepeleri var burada. Oraya batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar milbaşı doladık. Gördüğünüz gibi hemen yan taraftaki trabzan tepesine batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, 3 sıra kadar örelim bu şekilde hanımlar. Sizlere şu birleştirme yerleri arkadaşlar, şuraları dikerek birleştirmiştik hatırlarsanız. Şimdi birinci sırayı giderken buraya gelince bir alçaklık yükseklik oluyor. Orayı nasıl düzeltebiliriz onu hemen göstermek istiyorum. Buralarda normal trabzanımızı yaparken alçak kısımlara geldikçe trabzanımızı biraz daha şöyle göstereyim. Biraz daha uzatarak yapacağız. Kademe kademe biraz daha uzatalım. Tam bu kısma geldiğimizde ise 2 kez milbaşı dolayalım. Uzatalım. 1 2 3 defada. Gördüğünüz gibi üçlü trabzan yapalım buralarda. Tekrar 2 milbaşı alıyoruz.
Yine batıyoruz. Uzatarak 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Aynı hizaya gelecektir zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Köşelerde ise yine çiftli batarak araya 3 zincir çekerek yine köşeleri de tam belirginleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, örgümüze bu şekilde devam edelim. Toplamda 2 sıra ben 4 köşesinde çevirdim. Şimdi ise şöyle kısa olan kısmına geldik. Dikdörtgen bir görünüm alması adına arkadaşlar burada ben 3 sıra daha gideceğim. Yine aynı şekilde yapacağız. Trabzanlar yaparak sadece kısa kısmında arkadaşlar bu şekilde gideceğiz. Tekrar ön yüzünden ve tekrar arka yüzünden yaparak 3 sıra olarak sadece uç kısmını çoğaltacağız. Paspasımız neredeyse hazır oldu. Şimdi şu küçük küçük, hatırlarsanız motiflerimizi yapmıştık, tomurcuklarımızı. Şimdi onları şu şekilde siz istediğiniz sıklıkta dikebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde ister daha yakın ister daha aralıklı olarak bunları bu şekilde dört bir kenarına da sabitliyoruz. Kenar motiflerimi diktim ben. Son bir tane kaldı. Onu da sizlere göstererek dikmek istiyorum. Aralarını ben birer santim boşluk bırakarak diktim. Dediğim gibi siz arasının seyrekliği ya da sıklığı size kalmış. Evet, şuradan tutturalım hemen. 2 katlı ben akrilik ip kullandım beyaz renkte. Şu en alttaki yapraklarımıza şu şekilde kenarlarından tutturarak dikiyoruz. Orta kısımlarını zaten iğne iplikle tutturmuştuk. Sökülme gibi bir durum olmaz arkadaşlar. Evet, ipimizi şimdi burada keselim. Evet. Evet, ben paspasımı tamamladım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Renkler gayet uyumlu oldu bence arkadaşlar. Siz yorumlar kısmına paspasımla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, belki ilerleyen günlerde bu paspasın klozet takımı da yapabilirim sizler için. Bu şekilde. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.